Likya Life kanalından herkese merhaba. Merhaba. Biz Kuşadası'na veda ettik. Şimdi Didim'e geldik. Didim merkezde Apollon Tapınağı'nı geziyoruz. Hı hı. Ama Didim'e gelmeden önce yolumuzun üstünde Pirene ve Millet Antik Antik kentleri vardı. Oralara Aynen, doğru. Pirene ve Millet Antik kentleri vardı. Onları videomuzun sonunda. Evet, onları da gezdik. Videonun sonunda onları da Paylaşacağız. izleyebilirsiniz. Şimdi Didim merkezi geziyoruz. Çok sıcak. Biz şimdi Evet. Aydın sınırına girince İzmir'in o Harbiden soğuğu, ya, İzmir- rüzgarı yani hakikaten çok kötüydü. Kuşadası'nda bile battaniye örttük üstümüze. Evet. Ama bu gece Didim sınırlarına girince çok Bayağı sıcakla sıcak. yüzleştik. Yani yazla yeniden tanıştık. Evet. Çeşme'de falan yaza veda etmiştik. O kadar rüzgarlı ve soğuktu Alaçatı'da ki. yaz bitti zannetmiştik hatta. Bir an önce gidelim Antalya yoluna girelim dedim Erdal'a. Yazı kaçırıyoruz, daha gideceğimiz çok yer var. Datça, Marmaris, Bodrum falan. Evet. Ama bitmemiş. Bitmemiş. Yaz Hava sınırlarından devam ediyor. itibaren yaz devam ediyor. Yapımı yaklaşık bir 100 yıl sürmüş. Oo. Burada 122 tane sütun yapmayı planlamışlar ama 72 tanesini yapabilmişler. Sonra kalmış. İmkanlar, imkansızlık işte. Ne yapacaksın? Evet. Peki bu ne tanrısıymış? Yani niye yapmışlar canım burayı? Şimdi mitolojide Yunan mitolojisinde Apollon ateş ve güneş tanrısı. Hı hı. Estetik yani sanat diyeyim, güzel sanatlar, şiir, müzik, kehanet tanrısı aynı zamanda. Astrolojide de zaten Aslan burcuyla da temsil edilir ya, güneş ve Bilmiyorum, işte benim şey çok olarak. bildiğim konular değil. Tabii. Bana geldin Apollo. Neredesin ey Apollo? Didim merkezdeyiz. Yine her zamanki gibi şöyle boş bir alan bulduk. Karavanı park ettik. Çok güzel, çok rahat. Şimdi yemek yemeye iniyoruz sahile. Evet. Fiyatlar gayet uygun. Kesinlikle. Birinde. Kesinlikle. Yani bir Alaçatı ve bir Çeşme, Kuşadası. ama özellikle Alaçatı ile Ya kıyaslanamaz. Alaçatı kıyaslamayalım zaten. Alaçatı çok kazık bir yer de. Ama normal vatandaşın Yani gittiği kazık demeyelim Çeşme ama- ve... Yo, niye demeyelim? Hakikaten Şey mi derler ki? inanılmaz bir şey var. Abartılmış bir fiyat var. Yani biz karavanda yedik, içtik, gezdik Alaçatı'da. Aynen. O derece söyleyelim size. Ama burası çok uygun. Didim'de Evet. yiyecekler, içecekler. Yani şöyle söyleyeyim. Altınkum sahilinde 60 liraya bir mekana oturup fıça bira içebiliyorsunuz. Hı hı. Bakkalda da 55 liraya satıyorlar. Bazen 60 lira satıyorlar. Yani bakkalda da bira 60 lira, mekanlarda da fıça bira 60 lira. Kokoreççiye geldik. Tabii Burcu yine buldu turşuları. Aynen. Bol bol Kokoreç gelmedi. yiyecek. Ben değil turşu, acılı kokoreç bile yemiyorum. Benim acıyla pek aram yok. Pek acı yemiyorum. O yüzden gittiğimiz yerlerde acı işlerini Burcu'ya devrediyorum. Acıdan sorumlu devlet bakanı. Bütün acı kotamızı Burcu yiyor. Aynen öyle. Burada da. Hatta ben de kokoreç acısız istedim. Burcu acılı istedi. Dur bakalım, geliyor. Hadi bakalım nasılmış. Bayağı methettiler. Evet, evet. İlk ısırık, ilk elin günah olmaz. Güzel ama tuzu az. Nasıl? Çok güzel. Çok beğendim. Planlarda hep böyle yetmez ya. Yarım ekmeğe. İşte onu ayarlamak bir sanat. Yani son ısırığa, son yudumu ayarlamak bir sanattır. Uzatamaz. Biliyorsun, piyano benim vazgeçilmezim. Evet. Bilmem mi? Ama buradaki notalar çalışmıyor. Az önce bir şey söyledim. Beni değil, ayaklarımı çek. Şahane dans figürleriyle. Didim. 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 Bodrum'a daha gelmedik. Didim'deyiz. Didim'deyiz akşam. Altınkum sahilinde oturuyor, şöyle banklar falan var. Arkamızda tur tekneleri var. Oradan geçerken hatta bize bir teknenin görevlisi anlattı. Sabah 10.30'dan akşam 5.30'a kadar, değil mi? 5'e kadar. 5'e kadarmış. 10-11 tane koy falan geziyoruz dedi. 5 tanesi de duruyoruz dedi. Öğle yemeği varmış. İşte tavuk, Spagetti, makarna, salata. evet, salata.
İçecekler de orada. içecek. serbest orada. Evet, içecek falan da varmış. Şu an dedi sezon bittiği için 300 lira dedi. Sezonda 500 lira dedi. Ama bir tane firma var. Emeklilere 200 lira dedi. Ben onu görmedim. Ben emekli olmadığım için Ben bana böyle bir şey demediler ama direkt emekli kelimesi. Burcu emekli olduğu için evet ona denk gelmiş. Fiyatlar gerçekten Evet. uygun. Didim'de Çeş- gerçekten Aynen öyle. Şöyle bir şey bak Çeşme'de de sorduk ne demiştir? 850 lira mı demişti? 750 miydi? 750 ya da 850 idi. Bir önceki videoda şurada. Evet. Bizim Çeşme videomuzu izlerseniz orada anlatıyoruz. Valla Didim tam emekliye göre bugün plajda yürüdüm. Plajın %90'ı emekli. Ve gurbetçi çok. Yazdıkları burada. Evet, evet. Yani ben hayatımda bu kadar emekliyi bir arada görmedim. Plajın %90'ı emekliydi. Yani ben Antalya'da, Konyaaltı'da falan da yürüdüm. Bu kadar emekli, bu kadar emekli görmedim. Herkes emekli. Büyük çoğunluğu da Avrupa'dan emekli. Evet, evet. Güzel ama şirin Evet. tatilde. En güzel tavsiye ederiz. Didim'e gelin. Didim serüvenimiz de bitti. Evet. 3 gece kaldık burada. Aynen. Şimdi Didim'e veda ediyoruz. İstikamet Bodrum. Bodrum. Ama Bodrum'dan önce bir yer var. Oraya bir bakacağız. Beğenirsek orada da kalacağız. Şimdi Pirene denize 13 kilometre uzakta, Millet 10 kilometre uzakta 15 demiştik şeyde. ya da 15 neyse nasıl liman kenti oluyor. Evet. Bakın burası Büyük Menderes Nehri'nin oluşturduğu delta. Milattan önce 1500'lerde kara buradaymış. Yani buradan itibaren denizmiş. Pirene buradan, şu deniz, burası komple deniz olduğunu düşünün. Pirene buradan denize, Millet de buradan denize komşu. Şu Bafa Gölü denilen şu anki yer aslında bu denizle birlikte yani 3500 yıl önce kara buradaymış. Sonra buraya kadar, buraya kadar, buraya kadar, şu an buraya kadar kara. Büyük Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonlarla burası dolmuş. İşte şuradaki ve buradaki liman kentleri şu an denize 10 ya da 15 kilometre uzakta. Bayağı zorlu bir merdivenleri var. Evet. Pirene Antik Kenti'nin. Zaten şöyle büyük bir dağın eteğinde olduğu için Merdivenlere gelmeden de Evet. epey bir yokuş yukarı tırmandık diyebilirim neredeyse. biraz zorlu bir şehir. Gelirken buna hazır olun. Bu taraftaki taşlar daha bir yani üzerinde çalışılmamış ama yan taraftaki taşlarda böyle 45'lik bir açı vermişler bitişlerde ve bir kavis yapmışlar. Yani bir desen bir çalışması yapmışlar. Çok hoş duruyor. Burası da hemen sokağın önünde emekliler için bir oturma yeri yapmışlar. Emekliler burada oturup sohbet ediyormuş, gelene geçene bakıyormuş. Burası da şehrin kilisesiymiş. Muhtemelen Roma İmparatorluğu'nda Hristiyanlık kabul edildikten sonra bir pagan tapınağını kiliseye dönüştürdüler. Genelde Roma şehirlerinde öyle oldu. Eski pagan tapınakları kiliseye dönüştü. Beyefendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne zaman başlayacak oyun? Hangi oyun? Tiyatro. Tiyatro binlerce yıl önce oynandı. Geç kaldık desene. Biraz. Biraz. Sağlık olsun. Tanrıça Athena için yapılmış bir tapınakmış burası. Büyük İskender zamanında onun desteğiyle yapımına başlanmış. Daha sonra Roma İmparatoru Augustus dönemine kadar devam etmiş yapımı. Milattan sonra 1. yüzyıla kadar ek binalar yapılıp daha da büyütülmüş. Pardon, bakar mısınız? Müze kartınız var mı? Var var. O zaman Türkiye'deki bütün müzeleri ücretsiz gezebilirsiniz. Evet, çok güzel bir uygulama. Evet, bunu hatırlattın iyi oldu Erdal gerçekten. Müze kart alıyorsunuz, 60 liraydı biz Evet, aldığımızda. evet. Bir app var telefonda Hı ve bir gittiğiniz bütün müzelerde, bütün demeyeyim mutlaka özelleri de vardır. %99'unda yani Kültür Bakanlığı'na bağlı bütün müzelere girebiliyorsunuz. Evet, çok güzel bir uygulama. Müzeler, Çok öğren güzel. yerleri, tarihi Kolay. şehirler, antik kentler. Helenistik dönemde 5300 kişilik olan bu tiyatroyu Roma döneminde 15.000 kişilik olacak şekilde yenilemişler. Vay be. Millet Antik Kenti'nin amfiteyatrosunda güzel varmış. Aa, teşekkür ederim. Of, burası ne güzel serin. Burcu, bura çok serin ha. Yani sadece tiyatrodan ibaret değil ya. Bura böyle bir tünel gibi bir yere çıkıyor. Şurası tiyatroya çıkıyor. Da bura nereye gidiyor acaba? Bir baksana. Sen önden git, bir şey olmazsa ben de gelirim.
Tamam mı? Ben nasıl olsa emekli insanım. Aynen, sen emeklisin nasıl olsa. Burada değişik tüneller var. Oraya değil de şuraya gireceğiz o zaman. Şuradan çıkalım mı? İşte oraya çıkacağız ha. Merdivenleri çıktık. Bu sefer buradan tekrar bir yol başlıyor. Ve tekrar merdiven. Merdiven üstüne. Ne yapalım, susadık ya. Ben de insan. Ya şunu yapmayalım ne olur. Yani şu sigara. Aynen, bu izmaritleri buraya atmışlar. Şimdi bu izmaritleri buraya kim attıysa onları izmaritler. Şimdi burası liman anıtıymış. Şuralarda limanmış. Yani deniz buradaymış. Şu an deniz 10 kilometre uzakta. Büyük Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonlarla dolmuş. Yani aslında Millet de bir liman kenti ama şu an bulunduğumuz yer denize 10 kilometre uzakta. O yüzden denize sıfır ev aldım, yazlık aldım diye sevinmeyin. Gün gelir eviniz, yazlığınız 10 kilometre uzakta kalır.